Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Önümde şöyle gördüğünüz gibi bir tane kuzu butu var. Bu buttan ne yapacağız? Arkadaşlar bu bir çeşit et kurutma yöntemi olacak. Bunu da nereden esinlendik onu da söyleyeyim. Instagram kullanan arkadaşlar bilirler. İspanyolların böyle çok incecik böyle zar gibi kestikleri bir et vardır. Normalde onu bana çok yolluyorlar ama o domuz etidir. İspanyolların Iberico diye bir domuz ırkı. Onu kolunu kurutup bu şekilde kesiyorlar. Biz de bunun helal versiyonunu yapalım dedik. Bugün kuzudan bunu deneyeceğiz. Uzun bir süreç olacak. O yüzden isterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Önemli birkaç nokta var. Bu tür kurutma etlerde etin dışında çok fazla yağ sevmiyoruz. Buna dışında eğer yağ varsa bu kuruma sürecini hem çok uzatıyor hem de eti korumasını birazcık daha zorlaştırıyor. O yüzden de dışındaki yağları, sinirleri mümkün olduğu kadar aldırıyoruz. Şurada bakın, şu kısımda bir tane damar var. Bu damarın içerisinde şöyle bakın çok az kan olabilir. Bu kanı mutlaka temizliyoruz. Şuradan şöyle bastırdığınız zaman bakın böyle gördünüz mü? İçinde çok az bir kan var. Ama bu kan etin bozulmasına sebep olabilir. O yüzden de bu kanı muhakkak alıyoruz. Şöyle birkaç kere iyice bastıra bastıra onu çıkartabilirsiniz. Şu an tamamdır. Şimdi bu eti ilk başta salamura edeceğiz. 2 kilo 250 gram civarında bir but etim var önümde. Yağları alınmış halde, temiz halde 2 kilo 300 grama yakın. Bunun için 80 gram tuz kullanıyorum. Bu tuzlu bir et olacak. Yani korunması için burada tuzu fazla kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar esmer şeker kullanacağım. 1 tatlı kaşığı kadar diyebilirim biberiye kullanacağım. 10 tane defne yaprağı kullanacağım. Yine 1 tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı kadar toz karabiber kullanacağım. Onun haricinde bir 10 adet kadar da tane karabiber dışına kullanacağız. Bunun dışında isterseniz kekik falan da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben şu tuzum benim kalın bir tuz. Bunu birazcık inceltmek için şekerle beraber makineme koydum. Evet. Bu kadarı yeterli benim için. Şimdi şu biberiyeleri de içine koyacağım bunun. Sarımsak tozunu da yine 1 tatlı kaşığı kadar içine koyuyorum. Bunları da ötüyorum. Bakın şöyle tam istediğim kıvama geldi. Biberiyeleri bu makine yoksa bıçakla da yapabilirsiniz. Ben de çok fazla toz hale getirmedim. Bıçakla kıyılmış ayarda bıraktım. 1 tatlı kaşığı karabiberi de şöyle biraz tepeleme tatlı kaşığı. Bunu da içine bıraktım. Şimdi bu karışımı iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle karışımımız hazır. Defne yapraklarımın da şöyle saplarını ayırdıktan sonra şöyle elimle kırıyorum bunları. Karışımın içerisine ekliyorum. Şimdi sarımsakları da şöyle ince ince kesiyorum. Şöyle önce vakum poşetini bir ayarlayalım. Böyle rahat rahat içine sığacak boyutta ayarlıyorum. Eğer vakum poşeti yoksa arkadaşlar normal bir poşetin içerisine de koyabilirsiniz. O da yoksa güzelce birkaç kat streç filmle sarıp aynı işlemi yapabilirsiniz. Tuz olduğu için bu koruyacaktır. Ama vakum makinesi varsa hava almayacağı için tuz iyice içine işler. Bu biraz daha işlemi kolaylaştırır. Şöyle poşetim hazır. Şimdi bu kenarda biraz beklesin. Ben etle olan işimi halledeyim. Şimdi şu karışımı tekrardan defne yapraklarını da alacak şekilde iyice karıştırıyorum şöyle. Şimdi bu karışımdan üzerine uyguluyorum. Bolca. Arkadaşlar bakın şu alt kısımlar önemli. Şu alt kısımların böyle
Etlerin aralarına falan muhakkak girsin. Her yerine uygulamaya çalışın. Özellikle şu kemiğin etrafı var ya. Kemiğin etrafından ilk başta bozulmaya başlar etler. O yüzden de şu kemiklerin etrafını özellikle böyle bol bol yapın. Bu bizim böyle hani pastırmalar gibi. Önce tuzlanacak, salamura olacak. Ondan sonra da kurutma işlemine geçilecek. Bakın mesela şimdi etin şöyle arası açık, görebiliyor musunuz şöyle? Buralara falan şöyle mutlaka uygulayın. Her yerine gelsin bu tuz. Bütün karışımı üstüne yedirdikten sonra şöyle poşetimizin ağzını kıvıralım. Kuzu kolumu poşetin içine alıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar burada kalan bütün karışımı tekrardan üzerine koyuyoruz. Özellikle şu defne yaprakları üzerine yapışmıyor. Bunu böyle poşetin içerisinde önüne arkasına gelecek şekilde yaydırmaya çalışın. Ve burada kalan bütün tuzu da aynı şekilde poşetin içine koyun. Çünkü bu bir süre sonra suyunu salar. Suyunu saldığı zaman o salamura gibi tekrar o tuz etin içine işler. Şimdi son olarak şu az önce dilimlediğimiz sarımsakları da yine etin her yerine gelecek gibi şöyle yayın, koyun. Son olarak da aroması kuvvetli şöyle karabiberi üzerinden bir miktar öğütün. Özellikle şuralar mühim arkadaşlar. Şöyle şu kemiğin uçları falan filan var ya, bakın. Buraları böyle bol bol karabiber. Buraları dikkatli yapın. Az önce bahsettiğim gibi buralara tuzun, karabiberin geldiğinden emin olun. Oralardan bozulmasını istemiyoruz etimizin. Eğer çok fazla suyunu salarsa arada açmam gerekiyor. Ama benim kuzum birkaç gün dinlenmiş bir kuzu. Çok fazla salacağını tahmin etmiyorum. Yine de salarsa diye ben büyük tuttum poşetimi. Gerekirse arada zaten size gösteririm. Evet. Bu şekilde etimizi vakumladık. Şimdi arkadaşlar, bu işlem toplamda 10 gün sürecek. Dediğim gibi şimdi ben bunu 1 derece dolabıma koyuyorum. Yani 4 derecede de çok problem olmaz ama 0-2 derece arası olursa daha iyi olur. Ben 1 derecede muhafaza edeceğim. Bir 5 gün sonra kontrol edeceğim. Eğer suyunu saldıysa paketi açacağız. Yok eğer salmadıysa o zaman 10 güne kadar bu şekilde muhafaza edeceğim. Artık 5 veya 10 gün sonra görüşmek üzere. Yaklaşık 20 gün sonradan tekrar merhabalar. Arada şöyle bir kontrol ettiğim zaman istediğim noktada değildi. Yani şöyle etin hafiften bir sertleşmesi gerekiyor. Bir de bir miktarda suyunu salması gerekiyor. Çünkü bu işlem uzun bir işlem olacak. Bu bir çeşit et kurutma. Şu an biz bunun ilk aşamasındayız. Burada amacımız tuzun etin içine işlemesi. Burada tuz hem suyun dışarı çıkmasını sağlayacak hem de bir yerde bir koruyucu vazifesi görecek. O yüzden bu işlem önemli. Açıkçası etin kalınlığından dolayı ilk başta 10 gün 12 gün gibi tutarım diye niyetleniyordum. Ama arada kontrol ettiğim zaman süreyi biraz daha uzatmam gerektiğini düşündüm. O yüzden de şu an 19 gün oldu. 19 günden beri bu şekilde salamurada bekliyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Bayağı bir su birikmiş. Gördüğünüz gibi şuralarda dağınık bir şekilde bayağı su var. Şimdi poşeti açıp bunu boşaltıyorum. Dışında bizim işte o sarımsaklar, defne yaprakları vesaire bu üzerinde duruyor. Artık bu içine geçeceği kadar geçti. O yüzden dışını bir şöyle temizlemem gerekiyor. Bu baharatları bir yenilemem lazım. Şimdi bunu lavaboda güzelce temizliyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle etimizi güzelce yıkadık. Şimdi şöyle güzelce de bir kurulamamız gerekiyor dışını. Aslında artık içine geçecek olan lezzetler geçti ama dışarıda yine hem böyle bir lezzet anlamında hem de bir koruyucu gibi olması anlamında birazcık şöyle toz karabiber. İsterseniz kırmızı toz biber, kekik, biberiye de ekleyebilirsiniz dışına.
Şöyle bütün şu aralara falan, özellikle suyun girdiği kısımları arkadaşlar kurulamanız gerekiyor. Biliyorsunuz suyun olduğu yerde bakteri daha çabuk ürüyor. O yüzden de etimizin mümkün olduğu kadar kuru olması bizim için çok önemli. Bu kadarı bence yeterli olmuştur. Önce dışından şöyle bir toz karabiber. Şöyle birazcık dışını hafiften bir kaplasın yani. Çok ince bir tabaka. Bu dediğim gibi bir yerde bir koruyucu gibi de iş görecek. Arkadaşlar şu bakın. İliklerin olduğu kısımlar özellikle. Bir de şu kemiğin çevresi. Şu kemiklerin etrafından genelde bozulur etler. İlk başta bakteri üremesi bu bölümde daha fazla oluyor. Hatırlarsınız dinlendirme videosunda kemikli etlerden bahsetmiştim. Genelde kemiğe yakın kısımları bozulmaya başlıyor. Vakumlu dahi olsa. O yüzden de şu kısımları biraz fazlaca koyun. Yani şöyle kemiğin etrafında biraz fazla olsun. Bunu atlamayın. Geri kalan yerlerde ince bir tabaka olabilir. Şöyle bir yandan da elinizin bu arada mutlaka ve mutlaka temiz olması gerekiyor. Yani daha önce mutlaka 1-2 kere sabunla yıkayın ellerinizi veyahut da eldiven kullanın. Bu şekilde şunun üzerinde de kuruyabilir ama işte her gün böyle bir değiştirmeniz gerek. Eğer böyle bir zemine değmeden olursa birazcık daha orijinaline yakın olur. İspanya'da bunu Iberico diye bir domuzları var arkadaşlar. Onların yani domuzun en kaliteli ırkıymış. O ırktan genelde yaparlar. Onları da böyle mahzen gibi yerlerde hep duvarları asıyorlar. Şöyle sıkı sıkı bağlayacağız bunları. Evet arkadaşlar şu an burası tamam. Bir tane de şuraya bağlarsam oldu. Bu aynı zamanda etin şeklini de koruyacak. Çünkü bu et daha kuruyacak, küçülecek ya. Bu şekilde etimiz hazır. Az önce ben kuruladım dışını ama şöyle dışında bir kabuk oluşması bizim için önemli. Bu etin bozulmaması anlamında dışında bir kabuk oluşturursak eti korumayı kolaylaştırıyor diyebilirim. Bağlama işlemi bittikten sonra artık eti çok fazla hırpalamayacağım. Bu çünkü çok böyle rahat tutunamıyor üstüne. Şu böyle bir tane İtalyan baharat karışımı var. Ağırlığı biberiye, kekik, hafif böyle fesleğen gibi kişniş öyle şeyler var. Bu olmak zorunda değil arkadaşlar. İsterseniz sade biberiye koyun, ister sade kekik koyun, ister karıştırın, ister hiçbir şey koymayın. Bu tamamen etin dışındaki aromayla alakalı bir durum. Başka bir etkisi yok. Şimdi bakın normalde bu et tamamen kuru olduğunda bu baharatlar üzerinde durmaz. Ben az önce kurutmuş olmama rağmen et biraz nemli. O yüzden üzerine şu an yapışabiliyor. Şöyle bir çengelim var. Bu çengelle beraber vantilatörün karşısına asıyorum artık. Buraya vantilatörü koydum. Vantilatör eti üflüyor. Bunu nereye astım? Daha önce pastırma videosundan da hatırlayacağınız şöyle bir açık hava sobası yollamıştı bize Kaynak Enerji. Onun şu sehpası bu konuda süper iş görüyor ya. Benim ayrı bir eksiğimi tamamladı. Şimdi bu şekilde bırakıyorum. Bu şekilde en az bir 8-10 saat kadar duracak. Bir 8-10 saat sonra tekrar etin durumuna bakacağız. Yaklaşık 12 saat kadar şöyle tuttum. Gördüğünüz gibi dışı güzelce kurudu. Şimdi artık bunu buzdolabına alabiliriz. Şöyle bu şekilde astım buraya. Gördüğünüz gibi zemine yere değmiyor. Şu an havada bu şekilde. Bunu nasıl yaptım derseniz şöyle bakın aradan gözüküyor. 2 tane küçük kanca kullandım. Şöyle kenarlarından geçirdim iki taraftan da. Şöyle ucu gözüküyor bakın. İki taraftan da bu şekilde gerdirdim. Sonuç bu. Şimdi bu şekilde artık
Yaklaşık bir 40 gün kadar duracak burada. Artık ara ara kontrol ederiz. Bilmem kaç günün ardından tekrar merhaba. Arkadaşlar inanın unutuyorum ya artık. Ya şu eti koymadan önce gayet hiçbir şeyimiz yoktu şuna başladığımız zaman. Arada Covid geçirdik. Neler geçti başımızdan. Bu et halen daha kuruyordu ve bugün baktım, ara ara kontrol ettim. Videoyu çok uzatmamak için aralara çok fazla bir şey koymadım. Genelde Instagram'dan koydum ara sahneleri. Bu arada siz de şu aşağı koyduğum linkten Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar buna başlarken 2200'lü gramlardaydı. Bunun artık yeteri kadar kuruduğunu anlamamız için ağırlığının %40'ını kaybetmesi gerekiyor. Yani biz bu süre içerisinde bunu bozmadan tutmaya çalıştık. 2200 gram başladığımız şu an gördüğünüz gibi 1220 gramlara gelmiş. Yani ağırlığının %40'ından fazlasını kaybetmiş. Bakın zaten zayıflamış insan gibi dışına yaptığımız şu ip artık bol gelmeye başlamış. Şimdi artık lafı uzatmadan tadıma geçiyoruz. Hacım hoş geldin. Mustafa'cığım hoş bulduk. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Sen bunu ilk defa gördün. Ben bunun hakkında rahmetli babaannem eskiden böyle sandıklar vardı böyle. Evet. Tamam mı? Evet. Böyle kuzu keserlerdi falan. Bazen dana olmazdı da dana hikayeydi de o zaman dana daha kıymetli. Evet eskiden kuzu daha Tabii. ucuzmuş bu arada. Daha ucuzdu. O koyunu keserdik. Bunları ama böyle büyük değil. Böyle büyük değil. Bunları Küçük böyle parçalar. küçük O daha çabuk- kuruturlardı. daha Ama bak çabuk şimdi kurusun tadını bilmiyorum. Çok tuzlu. Böyle yapardık bak. Bizim elimize bu kadar verirlerdi. Mustafa şöyle. Şimdi yine Tuz de payı böyle. Bunu böyle geviş getirge. Öyle Kevirirdiniz ya. Vallahi bak. evet valla bunda Bu da da galiba öyle. Hadi aynı bakalım. performansı verebilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar Ama Evet. dur. Heh. Bunun özelliği ne biliyor musunuz Evet. arkadaşlar? Evet dinliyoruz. Bu böyle yenmek için değil. Gariplik var. Fakirlik var. Atma lan onu. Atmadın değil mi? İpi attım ipi. Vallahi. Ne yapardık biliyor musun? Atıyorum. Şu kadar kestin. Evet. Zaten 20 kişi bir arada yaşıyoruz. Evet. Annemler, yengemler, amcamlar böyle sofraya bir oturuyoruz 200 sofra. Şimdi bunlardan böyle 3-4 dilim koyardın kuru fasulyenin içine. Aman Allah'ım. Aman. Yani bizim böyle pastırma gibi değil. Onun kokusu o bütün yemeğe değerdi. Yani Vallahi. zaten onu ondan yapardık. Yanlış anlama. Evet. Biz onu böyle çok açmaya çalışırdık falan yok. Sandıklarda ödül, öyle değil mi? ödül gibi verirlerdi bazen işte bu kadar ye. Şimdi yiyeceğiz inşallah. Şimdi bizim bunu aslında başlarkenki şeyimiz farklıydı biliyorsunuz. Biz İspanyolların bu tarzda yaptığı domuz etinden bir şey vardı. Ben bunu sizlerden gelen tavsiye üzerine internette araştırdım. Böyle bir video buldum. Bu tamamen kuzu etinden o kuru etin helal versiyonu diyebileceğimiz bir et. Acayip bir aroma var bunda. Acayip. Bak sen şimdi nereden acayip? Şu kadar bak. Şöyle tattım. Vallahi ağzım oldu şey gibi. Şimdi bunun dışında baharatı var. Arkadaşlar bu arada en ufak bir kötü koku yok. Yok. Hacım, mis gibi Olur kokuyor. mu canım? Ne alakası Şu an var ya? ete bakın. Şu an et baya taş gibi olmuş. Az önce tarttık, ağırlığının %40'ından fazlasını kaybetmiş. Şimdi bu ete yabancılar viola diyorlar. Viola dediğimiz hani bu keman var ya. Şöyle. Bu kemanı andırdığı için şekline bunun viola diyorlarmış hacım. Aynı böyle hani Allah. keman çalarlar ya. Bir de bunun ustaları bunu keserken şu şekilde bu şekilde keserlermiş. Tamam. Ama tabii biz usta değiliz. Ben kafayı kesmiyorum orada. Tamam. O yüzden ben o işlere giremem vallahi. Onun için Kusura bu bakmayın. çok ince, çok Evet. kıymetli bir ettir. Evet. Çok. Bu hacım şöyle var ya. Hani kesebildiğimizin en O, incesi. o. Şu an kullandığım fileto bıçağı. Bu böyle zar şeklinde kesiliyor. Evet. Şimdi keselim. ilk başı birazcık böyle olacak ister istemez. İçeri girdikçe bu daha güzelleşecek. Mustafa bu aynı Allah rahmet eylesin babaannemin yaptığı annemin yaptığı şey. Onun gibi mi olmuş? Aynı oğlum bu.
Bak şimdi şöyle arkadaşlar ucundan açıyorum. Ben senden bundan bir de ne yapacağım biliyor musun oğlum? Kuru fasulye yapacaksın. Tamam. Bu seyirciler senden bunun kuru fasulyesini de görecekler inşallah. Deneriz acı. Güveçte. Heh. Güveçte. Güveçte. Dur şurasını bir alayım şöyle de burayı sonra kurunun içine atarız o zaman. Bunları, işte Çünkü bunları- benim şu an kesmemi engelliyor orası. Şunları biz alalım hacım. Hayvallah. Heh, şöyle arkadaşlar böyle pastırma gibi çıkarmak istiyorum. Biraz zor. Sert bir et. Bak bunu bizim Arnavut izleyicilerin hemen bunu şey yapacak. Hatırlayacak diyorsun. Hatırlayacak. Bunun çakmasını yapıyorlar şimdi. Hani istiler misliler falan var Evet, ya. Aslında kesemiyorum bu arada, ha. bu işin özü bu. Bu hakikaten arkadaşlar bu bilimsel bir video oldu ha. Bu böyle bir basit bir şey değil bu. Bak böyle Arkadaşlar şey gibi yine ama- şu an bilmiyorum. Benim çektiğim zamana kadar Türkiye'de böyle bir içerik yoktu. Bu ilk oldu. İçeri doğru girdikçe rengi de kızıllaşmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Ama şu an içi tamamen sert etin. Bayağı bildiğiniz pastırma formunda. Açıkçası kesmekte biraz zorlanıyorum. Pastırmanın babası. Bak. Vallahi kesmesini çok beceremedim ama arkadaşlar bakın şöyle incecik parçalar şeklinde olması gerekiyor. Şimdi böyle kalın parçayla değil, böyle inceyle Ben başlayalım. şimdi niye böyle başlıyorum? Nostalji yapayım. Nostalji yapacağım bakalım. Evet. Ben şöyle ince bir parça alacağım. Beni Mustafa en az 55 sene öteye götürdü. En az. Bakalım inşallah Hadi. tadı da öyle olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Müsaadenizle. Harika olmuş. Diyeceğim. Sen bunu Çok güzel bu. sen bunu bir de kuru fasulyede göreceğim bunu. Of. Vallahi arkadaşlar bak. Pastırmadan daha güzel. Lan ne demek? Samimi söylüyorum pastırmadan daha Oğlum lan hakaret. Bunun içi Vallahi hakaret kuru bak. değil ya hiç. Yani, Değil mi? beklentilerin çok dışında bir şey. Yani Yemin acaba ediyorum hani- hakaret. Öyle pastırma edersen kızarım ha. Ben Vallahi harika. Bu oğlum bunun şeyi yok ya. Bu kaç lan 2 aydan beri sen dalga mı geçiyorsun? Vallahi kaç gün oldu ya? 65 gün falan oldu galiba şu an. Vallahi billahi Allah rahmet eylesin ya. amin. Babaanneme, anneme de bir Fatiha okursanız Allah razı olsun derim. Çünkü onlardan biz bunları... Arkadaşlar muhteşem olmuş. Bak samimiyetle muhteşem olmuş. Çemeni falan olmamasına rağmen o dışına koyduğumuz baharat eşin içine kadar işlemiş. Tuzu 10 numara. Ne tuzlu ne tuzsuz. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Tamamen kusursuz. Ölçüler gerçekten 10 numara oturmuş. Bir şey daha söyleyeyim mi? Buyur hocam. Bizimkinin birazcık daha tuz yoğunlukta. Çünkü onun için biraz daha tuzlu yoğunluktaydı. Ama bu bence daha Heh. iyi. Böyle ha. Arkadaşlar onun sebebi ne? Hasta. Ha. Böyle yapardık. Evet, siz iyice Yarım saat kuruya karıştır. şeklinde tuzu fazla koyarsanız tabii ki daha fazla su atacak. Ama siz şu ölçülerle uygulayın. Yani yapması çok zor değil ama ben 1 derece dolapta beklettim bunu. Zemine değdirmeden beklettim. Hatta benim dolabım çok müsait değil. Bunu normalde bu pozisyonda assaydık şekli daha da 10 numara olacaktı. Benim dolabıma sığdırmak için şöyle 2 noktadan astığım için et biraz böyle büküldü. O yüzden de işte böyle keserken filan ben birazcık zorlandım ama önemli değil. Ben onu nasıl keserim. Ama samimi söylüyorum o kadar lezzetli olmuş ki yani şu varsa ben pastırma yemem yani bak. O kadar net, o kadar da güzel. Yemezsin ama bunu pastırma kadar rahat yiyemezsin Mustafa. Ne gibi? Yani pastırmayı şimdi koyuyorum buraya. Affedersin koy 250 gram pastırma hemen 2 dakikada pataküte gitsin. Bu öyle değil bu. Vallahi ben bunu da yerim ya. Vallahi yemezsin. Bak bu zorlar. Yutarsın. Hani içine bunu. Bu Yok ya. ama bunu Ama kalın kesmeyeceğim. İnce keseceğim. bunu var ya arkadaşlar kesinlikle kuru fasulye. Aynen bakın ilk bu hafta Allah'ın izniyle bu kuru fasulyeyi yapacağız ailece İnşallah. yiyeceğiz. İnşallah şu kenar sert kısımlarını da oraya Ha, kullanalım. yemeğin kokusunu göreceğiz ne kadar değiştiğini. Arkadaşlar bak samimiyetle bayıldım. Yani şu an şunların hepsini yemek istiyor canım. O kadar çok beğendim. Takma dişi olanlar Ve- hayatta yemez. Şuna uygun bir buzdolabım olursa yani böyle bunlardan ben var ya devamlı yaparım ya. Hiç zahmeti yok ya.
Ya beklemesi var. Beklemesi. Zahmetli bir şey yok. Eğer şartlarınız uygunsa, imkan varsa ya al bunları. İlk başta biliyorsunuz ben vakumda beklettim. O biraz daha garanti. Bozulma ihtimalini minimuma düşürüyor. Bak bak acayip. Daha sonra 2 gün kuruttuk. Bak bak bak. 45 gün kadar da dolapta Yap beklettik. bakalım şeyi böyle. Bastırmayın. Ama, Bak. ama işte bu Ah. sert. Görüyor musun bak? Evet. Ama vallahi harika. Samimiyetle harika. Karabiberin kokusu şeyi var ya. Bir de o Evet. acılığı da Çok keskin. Karabiber çok güzel geliyor. Gerçekten 10 numara olmuş. eline sağlık be Afiyet Mustafa. olsun hacım. Ulan açtın lan kendini. Allah var ya. Vallahi açtın Bu lan. YouTube'un dalgası var herhalde oldu. Bedavadan şeyci oldun ha. Kültürden kültüre gidiyorsun. Ver Valla millet- denemeyi de seviyorum zaten. Allah razı olsun. Bahaneyle iyi Millet oluyor. de okuyorum bazen seviyorlar. Allah razı olsun. Biz de Allah seviyoruz. razı olsun. Aynen. Biz de seviyoruz. Bize de Bizler böyle de yediriyor, seviyoruz. içiriyor. Biz yetmeden önce de seviyorduk. Ha, Arkadaşlar aferin. çok güzel oldu. Size de kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Arnavutlar zaten bunu bilir ve dener gibime geliyor. Ya şu bir tane bu. Valla çok Bu çok var ya Mustafa. Ha. Bir kış yeter. aynen bir kış- bereketli bir şey. Bir Ama kış şeye yeter bu. Kuru Kuru fasulye. fasulye. şu an bana bile yetmez gibi geliyor bak. Allah Acayip Allah. sevdim ya. Yok Acayip oldu. sevdim. Neyse artık kapatalım videoyu. Harika bir şey oldu. Kesinlikle tavsiyemdir ve bundan sonra ben de şimdi mesela hemen ikincisine başlayayım diye düşünüyorum. Allah biliyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kurudan sonra Aynı ölçülerde uygulayın. İnşallah babamın dediği gibi bir kuru fasulye de deneriz. Orada da videosunu çekersek yorumumuzu yaparız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Vallahi bittim ya. Ulan harika olmuş. Çok güzel.